Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna'da güzel bir metafor kullanır. Der ki, dibinde bir ejderhanın bulunduğu bir kuyuya inecek kahraman bulmak, dibinde ne olduğu bilinmeyen bir kuyuya inecek insan bulmaktan daha kolaydır. Gerçekten de bu böyle. Birçok insan için bilinmezin peşinden koşmak çok riskli. İnsanlar bilinenin peşinden gitmeyi tercih ediyor. Ama şu da var ki bilinmez olanın da cezbedici bir tarafı var. Dünyada bir tek yemek var ki bu bilinenin peşinden koşanlar ile bilinmezi arayanlar arasındaki çelişki ortadan kalkıyor. Çünkü bu yemek bir şekilde insanlığın kültürel ortak mirası. Bütün dünyayı dolaşmış ve herkes tarafından sevilmiş. Mantı. İşte bugün önce bu yemeğin geleneksel bir şeklini göreceğiz. Sinop mantısı. Daha sonra ise kendisi eğitmen olan genç bir şef arkadaş bize bu yemeğin farklı bir versiyonunu gösterecek. Gastronomi adeta bir mikrokozmos. Normal hayattaki sosyal, kültürel, ekonomik sorunların iz düşümlerini bu küçük ve sınırlı sandığımız gastronomi alanında da görebiliyoruz. O yüzden hayattan ne bekliyorsam aynısını gastronomiden de bekliyorum. Kadriye Hanım, bugün bize Sinop mantısını göstereceksiniz. Evet efendim. Ben şahsen bir itirafta bulunayım. Buyurun. Sinop mantısı diye bir şey olduğunu bilmiyordum uzun zamandır. Söylediler Sinop'un ya çok güzel bir mantısı vardır aslında diye. Siz gerçek Sinop mantısı yapıyorsunuz. Nasıl başladı, nasıl öğrendiniz? Biz aslen Sinopluyuz. Küçüklüğümüzden beri annem pazar günleri mantı yapardı bize. Biz çok severdik. Genelde kilo aldırmayan bir mantı diye tabir ederiz. Ve hatta doymuyoruz, doyduğumuzu hissetmiyoruz. Aslında doymamak değil, hafifliğinin verdiği bir doymama hissi. Ben de o yüzden çok sevmiştim Sinop mantısını. Özellikle ince, iti bol, bir de tereyağı, ceviz ve keş yani kurutulmuş yoğurt gibi. Evet. O birliktelik bana olağanüstü bir evlilik gibi geldi. Evet. Peki o zaman hep beraber görelim nasıl hamurun inceliğini lütfen. Öncelikle yumurtayla suyu çırpıyorum. Evet, suyumuzu ekledik. Biraz tuz atıyoruz. Çok unla bir arada tutmuyoruz. Hamuru açarken çok fazla un kullanmıyoruz biz. Pişirirken de çok kısa sürede pişiyor bu yüzden. Çok fazla hamurlaşmıyor. Yani en büyük özelliği herhalde Sinop mantısının lezzet farkını yaratan özelliği de bu olsa gerek diye düşünüyoruz. Hamurumuz toparlandı. Hamurumuzun özelliklerinden biri yumuşak olması demiştim. Gerekli yumuşaklığı aldı. Şimdi makineden hamuru alıyoruz. Güzel bir un kullanıyor musunuz? Nasıl bir un? Normalde beyaz un kullanıyoruz. Bu tam buğday unu biraz sertleştiriyor. İnce olması önemli bence. Bir de sağlık açısından önemli. Hı hı. Et daha bol olduğu için bir kere daha dengeli oluyor et hamur dengesi. Daha az hamur yiyorsunuz. Kesinlikle. Suyumuzu koyayım. Bir yandan kaynasın. Çünkü kaynar su lazım. Evet, şimdi iç malzemelerini alayım dolaptan. Nasıl bir kıyma? Az yağlı dana kıyması. Yapacaksınız. Evet, evet. Az yağlı olması tabii sağlık için iyi denir de lezzeti nasıl etkiliyor? Yani çok yağlı olsa ne olur? Çok yağlı olsa kıyma özelliğini kaybedebiliyor. Biraz daha diri ağza gelmesi gerekiyor. İç malzeme için şimdi bir de soğanımızı hazırlayacağız. Tabii ki. Hep en doğalını seçmeye çalışıyorum. Pazardan gidip alıyorum. Kendim seçiyorum. Market mümkün olduğunca kullanmıyorum. Hamurumuza koyduğumuz yumurtamızı köy yumurtası kullanıyoruz. Unumuzu en özel olabilecek en doğal undan seçiyoruz. Etimizi en iyi kasabın etini kullanıyoruz. Tereyağı mutlaka köy tereyağı. Köyden getirtiyoruz. Marketlerden, market raflarından aldığımız tereyağı değil. O katkısız
köylünün elinden çıkmış yayıktan yapılan tereyağını biz kullanıyoruz. Bu şekilde sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Geldik işin sanatsal tarafına Vedat Bey. En önemli tarafı. Evet, evet, evet. En hassas noktası. Şimdi bakın bizim mantı bükmemiz de bu şekilde. Bu hakikaten inanılmaz bir çabuklukta. Suyumuz kaynadı, tuzunu ekleyelim. Tereyağımız erimedi. Pişmeye başladığında suyun üstüne çıkar. Hemen çıktı bile. Anında pişti. Evet, aynen öyle. Biraz suyunu da içeride bırakıyorsunuz. Evet. Mantılarımızı tabağa koyduk. Şimdi yoğurdunu ve cevizini koyacağız. Bu keşimiz. Evet, elbette ki sadece cevize dökülecek. Yoğurt üstüne yoğurt dökmek Evet. komik olur. Evet. Tereyağımız gördüğünüz gibi köpürmüş. Harika, mis gibi de kokuyor. Evet, öncelikle cevizin üzerine gezdiriyoruz ki o köpüklü kızgın tereyağını. Ceviz emsin. Evet, 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 evet. Afiyet olsun Vedat Bey. Teşekkür ediyorum. Süper gözüküyor. Yani ben ikisi tek tek yerim dedim ama birlikte olunca da görsel açıdan muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Koku da Afiyet süper. olsun. Evet, Vedat Bey turşumla da O da ev yapımı. yiyebilirsiniz. Harika. Evet. Yani mantı olağanüstü. Gerçekten olağanüstü. Fakat Teşekkür ederim. bence bu keşli olanı özellikle hani Türk hamur işlerini temsil eden bir yemek yurt dışında bir yarışmaya gönderilir ise ciddi bir yarışmaya ben oyumu bundan yana kullanabilirim. Keşli cevizli köy tereyağlı mantıdan. Çünkü bir de belki alışılmadık bir bir kombinasyon diyelim. Ülkemizde herkes bilmiyor. Fakat bu bileşim bence çok iyi düşünülmüş ve çok boyutlu. Gerçekten bu yankı yapar dünyada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür Afiyet ederim. olsun. Sağ olun. Gerçekten çok naziksiniz. Murat Şef hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Çok güzel pizzalarını biliyorum. Çok teşekkür ederim. Mantıya ilgi nasıl doğdu? Bu işe neredeyse hayatımı adadım. Hani küçüklüğümden beri hep aşçı olmak istedim. Başka hiçbir işte yapmadım. Şu anda da aşçıyım. O yüzden bir kere çok mutluyum. Bununla ilgili 10 sene önce bir demo yapmıştım. Yurt dışında da yaptım demolar mantığıyla ilgili. Yani bence bu işte ilerlemek için sabretmek gerekiyor. Böyle hızlı bir şey yok veya böyle bir yan yol yok. Yani kilometre yaptıkça gelişiyorsun ama kilometre yapman lazım. Fedakar olmak lazım. Ama bazen de bu işte birazcık böyle bir ruh tarafı var. Yani burada zaten bir şeyi ben yarattım demek bu meslekte birazcık saçma. Çünkü bunu asla bilemezsiniz yani neyin nerede olduğunu. Ve herkes bir şeylerden esinleniyor. Mantı bizim özelimizde olan bir şey değil esasında. Dünyada herkes hamurun içerisinde bir dolguyla, bazen yağın içerisinde, bazen suyun içerisinde, bazen et suyun içerisinde pişmiş şeyleri herkes sever. Her milletin de buna uygun bir şeyi vardır. Yani bugün Özbeklerde de bir tür mantı var, Çinlilerde de var, İtalyanlarda da var. Her ülkede vardır bu. Biz de mantı yapıyoruz. İşte kimisi üçgen kapatıyor, kimisi bohça şeklinde kapatıyor. Bu çok global bir şey. Herkesin yaptığı bir şey. Kendilerine göre yorumluyorlar. Sonra kendi içerisinde ufak farklılıkları var. Bizde nasıl Kayseri mantısı ufacıksa işte bir kaşığa 40 tane gelecek diye bir söylemi varsa bu devamlı değişiyor.
Evet, incikleri mühürledik. Güzel bir renk oldu, altın sarısı. Şimdi bunları Expert Chef'in içine alabiliriz. Milföy'ü renklendireceğiz. Buna ekstradan bir de biraz sarımsak koyuyoruz. Ha ne güzel. Bir daha da rozmari koyacağım. Her şeyin fazlası zarar. Bir tabağı oluştururken de bunu içerisine koyduğunuz her lezzeti insanın tadabiliyor olması lazım. Yoksa eğer onu algılayamıyorsan, tadamıyorsan, o gelmiyorsa sana, onu içine koymanın bir anlamı yok zaten. Denir ki hep dünyanın en iyi 3. mutfağı, Türk mutfağıdır. Ya bunu kim söylemiştir? Bu asla bir yarışma falan da değil. Ve bu iş bir bilim dalı da değil. Yani bunun doğrusu yanlışı olamaz. Temel kuralları var. Bir şey çok tuzludur, çok acıdır, çok sarımsaklıdır. Ama yani benim çok sevmediğim bir şeyi siz çok sevebilirsiniz yani. Bu doğru, bu yanlış diyemeyiz temel kurallar haricinde. Yani Türk mutfağında gerçekten onu rafine bir hale getirmek istiyorsak temelden başlamalıyız. Ondan sonra üzerine koymalıyız. Yani temeli sağlam olmayan bir bina gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla temeli kuvvetlendirmemiz gerekiyor, üzerine eklememiz lazım. Yani bir şeyin üzerine eklemek için, bir şeyi yeniden yapmak için illa önden öncekini kaldırıp atmamız gerekmiyor. Onun üzerine ekleyebiliriz. Burada hazırladığımız stoğun içerisinde pişiriyoruz. Mantıları koyduktan sonra da stoktan da biraz daha faydalanma adına birazcık yoğurda bundan koyabiliriz. Bunlar zaten çok kısa sürede pişiyor. İlgimi çekti, yoğurt altta, üstte değil. Niye öyle yapıyorsun? Bana göre biraz hem soğutuyor, bir de böyle güzelce kapatmak için çok uğraşıyoruz. Ondan sonra onların hepsini yoğurdun altına gizliyoruz. İyi, hoşuma gitti bu. Siz ne diyorsunuz? Fena bir fikir değil bu aslında. Yani tabii bu tip mantılarda özellikle olabilir ama ben hemen şimdi kendi mantığımda düşünüyorum. Nasıl yaparız? Bir kere ceviz üstü olmak zorunda. Ceviz üstü olur. Evet, bir de sudan hafif sulu olması lazım tabakta. Suyuyla birlikte mantıyı kepçeyle alıyoruz biz. Nasıl yapılır? Denemekte fayda var. Ben suyu orada biraz yoğurdun içine karıştırdım pişirme suyunda. İşte, şimdi de domates sosu. Böyle üzerine... Alışılmışın dışında olduğu için denemekte fayda var. Denenebilir. Evet, tabii ki Sinop mantıda olmazsa olmaz. Cevizimiz. Ben de elimden geldiğince Sinop mantısına bir yorum yapmak istedim. Ama asla tabii ki gelenekseli gibi olamaz. Farklılık güzel ama her zaman. Çeşitlilik, farklılık hayata renk katar. Hep beraber dışarı çıkıp hep beraber tadına bakalım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Murat Şef, tabak çok güzel gözüküyor. Bu yeşillik de yakışmış. Güzel renkler ve simetri. Buyurun arkadaşlar, yiyelim. Afiyet olsun. Afiyet, sağ olun, afiyet olsun. Evet. Yine sağlık şef. Çok birçok şeyi çok beğendim bunda. Bir kere et suyunda pişirmek eskiden bizim Kayseri'de olduğu gibi fark yaratmış. Gerçekten bir derinlik vermiş mantıya. Domates sosunu da beğendim. Hiç endüstriyel değil, güzel, sağlıklı. Yoğurdu alta döşeminde mantığını anladım. Hem bu güzelliği görüyoruz hem de aynı zamanda kaybolmuyor. Yani o yoğurtla birleşmesi de güzel elbette ki mantının. Bir de soğumuyor. Yani gerçi bir sorun tabii yani bir kaşığa 40 tane sığdıramıyorsun. Ama olur o kadar. Evet, bir kaşığa bir tane bile zor sığıyor bu. Bence buradaki en önemli katkı gerçekten o et suyu katkısı. Yani çok lezzet veriyor. Sonuç olarak burada yaptığımız geleneksel çok önemli. Onu saklayarak yani o gelenekseli koruyarak bunun gibi böyle gördük ne kadar ter döktü, ne kadar çok farklı aşamaları var bu yemeğin ve hepsi ciddi. Bu şeyleri gösterdin, alternatiflere. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Eline, emeğine sağlık. Siz de şeyi gösterdiniz yani ederim. nasıl gelenekseli
bu kadar nasıl olması gerektiğini, onda da çok insanın ders çıkarması lazım. Çok Önce onu teşekkür ediyoruz. gastronomimizde nelerin korunması gerektiğini ve eğer bir şeyler farklı yapılırsa nasıl yapılması gerektiğini birlikte gösterdiniz. Zweig'ın, ki çok sevdiğim bir yazar, bir lafı aklıma geldi şimdi. Diyor ki kendi içindeki insanı bilen, anlayan bütün insanları anlar diyor. Nerede yaşarsak yaşayalım, hepimizin, bütün insanların ortak özellikleri var. Hatta ortak özellikleri farklılıklardan daha da ağır basıyor bence. Özellikle yemek konusunda bu böyle. Mantı da bunun en güzel bir örneği. Farklı malzemeler de kullansak, farklı teknikler de kullansak, dünyanın farklı yerlerinde yapılan mantıların ortak özellikleri farklılıklarına ağır basıyor. Öte yandan çeşitlilik de güzel. Çünkü çeşitlilik olmadan da yaşamda heyecan olmuyor diyeceğim. Bugün de gördük, birlikte güzel bir yolculuğa çıktık, bilinmezin peşine düştük.